Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Counter-Strike Global Offensive oyunundan Bowie bıçağı yapıyorum. İlk CSGO bıçağım lekeli Bowie bıçağıydı. O yüzden benim için yeri ayrıdır. Bowie de diğer bıçaklar gibi kozmetik özelliktedir. Oyun içinde bir avantaj sağlamaz. 2016 Şubat ayında Yaban Ateşi operasyonu ile oyuna eklendi. Aitor Oso adlı survival bıçağından esinlenerek modellenmiştir. İsmini de 1827'de Sandbar düellosundan sonra ünlenen Amerikalı Jim Bowie'den almıştır. Şimdi yapılışına geçelim. Çizim programında Bowie bıçağını çizdim. Benim neyim eksik ben de yaparım diyenler için videonun altında link var. Buyursunlar. Çizimi çıkarttım. İkinci sayfadaki boşluğu kesip birinci sayfa üzerine yapıştırdım. Kenar boşluklarını da kırptım. Bu projede gövde için 8 mm kalınlığında MDF plaka kullandım. Şekil vermesi kolay ve yüzeyi düz. Çizimi karbon kağıtı yardımıyla MDF'ye aktardım. Dekupaj testereyle kestim. Sap kısmı biraz daha kalın olmalı. Bu yüzden meyve kasasından bir plaka üzerine çizimin sap kısmını geçirdim ve dekupaj testereyle kestim. Meyve kasalarının yapısı biraz daha farklı oluyor. Boylaması da kolay kırılabiliyor. Keserken birkaç küçük parça kırıldı. Sap kısmını güzelce tutkalladım. Parçaları kırılan ufak parçalarla beraber itinayla yerlerine yerleştirdim. İşkence ile sıkıştırıp kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra yekpare gibi oldu. Bıçağın dış hatlarını düzelttim. Şekil verme işlemine başlamadan önce dış hatları düzeltmemin sebebi herhangi bir yamukluk varsa onu şekil verdikten sonra telafi etmenin daha zor olmasıdır. MDF'nin üzerinde yapışkan gibi kalıntılar vardı. İçime sinmedi, yine azıcık da olsa zımpara attım. Sapla bıçak arasındaki kalınlık farkı bu şekilde oldu. Siper kısmı için ikisinin arası bir kalınlığa ihtiyacım var. Bunun için 3 mm mukavva kullandım. Karbon kağıtı ile aktarıp kestim. Sonra da ortadan ikiye ayırdım. 1,5 mm'lik iki parçam oldu. Parçaları hızlı yapıştırıcı ile yerlerine yapıştırdım. Her taraftan yapıştırıcı uyguladım ve kuruttum. Böylece mukavva tahta kadar sert bir yapıya sahip oldu. Kenarlarını zımparalayarak eşitledim ve düzelttim. Yeni hali böyle oldu. Çizimden bıçak kısmını kesip ayırdım. Zımparalayınca silinen iç detay çizgilerini tekrar aktardım. Bıçağın sırtındaki boşlukları dekupaj testereyle açtım. Kesici kısmın kalınlığına ortadan çizgi çektim. Yandaki çizgilerle bu çizgiyi zımpara ve törpü yardımıyla birleştirdim. Böylece keskin olması gereken yerleri keskinleştirmiş oldum. Sıra sapa geldi. Sapın etrafını gravür makinesiyle yumuşattım. Daha önce meyve kasasının inatçılığından bahsettim. Yumuşatma işlemi de zor oluyor ama ortaya çıkan sonuç çok güzel. Vidaların ve oyulup derinlik verilecek yerlerin konumunu belirledim. Önce oydum, sonra düzelttim. Peşinden vida yuvalarını açtım. Vidaları yerine monte edip başlarının etrafını işaretledim. En başta bu uzun vidaları kullanacaktım. Başlarının boyutu aynı olduğu için hepsini kısa kullanmaya karar verdim.
Vidaları çıkarttım ve yuvaları başlarının geçeceği derinlikte oydum. Altı tane vida temin ettim. Şöyle artık bir MDF parçasının üzerine 3 delik açıp 3 vidayı buralara yerleştirdim. Uçlarını kestim. Diğer üçlüyü tam sıkmadan monteledim. Bunların da başlarını kestim. Kısaltılmış vidalar ve vida başlarını şimdilik bekletiyorum. Çizimi son kez bıçağın sırtındaki dişler için kullandım. Figürü aktardım ve dekupaj testereyle kestim. Toplam 8 tane dişim var. Bunları tek tek hızlı yapıştırıcı ile yerlerine yapıştırdım. Törpüyle uçlarını sivrileştirdim. Bıçak sapının etrafında ince, çıkıntı şeklinde yol var. Bunu elde etmek için tekrar mukavvadan yardım aldım. İnce bir şerit kestim ve tekrar ortadan ikiye böldüm. Bu kalınlık bile fazla geldi. İtinayla yerine yapıştırdım ve her taraftan yapıştırıcı uyguladım. Aktivatörü sıktıktan sonra biraz incelttim. Bu tarz bir durumda alttan yumuşak mukavva katmanı çıkarsa tekrar yapıştırıcı uygulayın. Sıra macunlamaya geldi. Hata ve boşlukları macunla kapattım. Macunladığım yerler kuruduktan sonra ince tanecikli zımparayla yüzeyi boyaya hazırladım ve tozdan arındırdım. Sapın dibini gördüğünüz gibi işaretleyip falçatayla yaraladım. Ayrı bir parça görünümü almak istedim. İki kat astar uyguladım. Islak zımparalayıp yüzeyde oluşan astar pütürlerini aldım. Sapın ortası dışındaki yerleri maskeleme bantıyla kapattım. Bu kısmı direkt siyah boyadım. Sapın dibi, sonradan eklediğim şerit çıkıntı ve siper dışındaki yerleri kapatıp buraları kırmızı ve beyazla yaptığım karışımla boyadım. Siyah üzeri biraz zor kapanacaktır. Buna dikkat edin. Bıçak kısmına sarı, kırmızı ve beyazla hazırladığım turuncuyu uyguladım. İkinci olarak kırmızı ve beyazla hazırladığım karışımı uyguladım. Bu aşamada kompresörün basıncını azalttım. Böylece hafif boya atmaya başladı. Fade'in renkten renge geçen bölgeleri için ideal. Son olarak kırmızı ve mavi ile hazırladığım moru uyguladım. Renk karışımları sizin tercihinize kalmış. Farklı tonlar yanlış olur gibi bir şey söz konusu değil. Sıra vida montajına geldi. Daha önce hazırladığım kısaltılmış vidaları yuvalarına yerleştirdim. Arka tarafa da kestiğim vida başlarını hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım.
Bazı CSGO bıçak skinlerinin keskin kısımlarında boyasız alan var. Fate de bunlardan biri. Bu görünümü elde etmek için maskeleme bantıyla bu alanın etrafını kapattım ve bu alana fırça ile metalik inci uyguladım. Son işlem olarak 2 kat mat vernik uyguladım. Ve Fate Bowie bıçağı hazır. Çalışmalarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sıradaki projeler için fikir vermek istiyorsanız lütfen yorum paylaşın. Evet, gelelim çekilişe. İlk çekilişi biraz elim alışsın diye yapıyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bıçakları YouTube kanalı açmadan önce yapmıştım. Pek bir şey değil. Çam sakızı çoban armağanı olarak kabul ederseniz sevinirim. Tamamen kağıtların üst üste yapıştırmasıyla hazırlanmış ve boyanmış, sağlam, elastik özelliğe sahip 5 skinli CSGO bıçağımı şanslı bir arkadaşa hediye ediyorum. Evet, bir arkadaşa hediye ediyorum. Çünkü 5 kişiye ayrı ayrı hediye edilecek kadar nitelikli değiller. Çekiliş 10.000 aboneye ulaşınca başlatacağım. O zaman gelince yapmanız gerekenleri ayrı bir video yoluyla size aktarırım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.